Merhaba arkadaşlar. 2020 Tokyo Olimpiyatları her sporcunun hayali olimpiyatlarda yarışmaktır, olimpiyatlarda mücadele etmektir, olimpiyatlara katılmaktır. Tabi bunu gerçekleştiren 108 kadar arkadaşımız var ve şu an olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Olimpiyatlarda kuşkusuz Türkiye başarılı olacaktır. Grafiğine her zamankinin bir üstüne çıkartacaktır. Ben sadece kendi branşımla ilgili konuşacağım. Boks, olimpiyatlarda özellikle Türkiye boksu yıllardır getiremediği bir altın madalya var. Bu altın madalya hasreti olimpiyatlarda son bulabilir mi 2020 Tokyo Olimpiyatlarında? Evet arkadaşlar, şu an 2020 Tokyo Olimpiyatlarında özellikle de boksta bayanlarda altın madalyaya çok yakınız. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir konu var. Çünkü daha öncesinde bayanların yaşadığı şampiyonluklar var. Dünya şampiyonlukları. Doğal olarak dünyada başka bir gezegen yok. Yine olimpiyatlarda da aynı sporcularla karşılaşacaklar. Yalnız olimpiyata gelirken rakipleri bir tık daha dünya şampiyonasına geldiğinden daha farklı gelecek ve yenilen rakipleri bu sefer onu çözüp ona göre farklı bir stille dövüşecek. Boksta ne zaman neyin belli olacağı hiç belli olmaz arkadaşlar. Bu yüzden de özellikle de bizim şampiyon olan bayanlarımız dikkat etmesi gerekiyor. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında yendiği rakiplerine karşı. Bu yüzden şunu söyleyeyim arkadaşlar. Boksta şöyle bir şey var. Mesela siz 5-6 maç yaparsınız. Belki daha fazla, belki daha az madalya alırsınız olimpiyatlarda. Burada dikkat edilmesi gereken tek bir konu var. Birinci maçı almadan ikinci maça çıkamıyorsunuz. Yani mutlaka ve mutlaka her maç sizin için final havasında ve final olarak görmeniz gerekiyor. Eğer ki siz altın madalyayı alacaksanız her maç sizin için bir final. Bu yüzden bu psikolojiyle maça çıkmak gerekiyor. Bu düşünceyle maça çıkmak gerekiyor. Hani bazen şöyle bir şey olabiliyor boksörlerde, şu düşünce. Ben ne de olsa işte dünya şampiyonasında şampiyon oldum. İşte olimpiyatlarda da şampiyon olacağım. Olimpiyatlar, şunu söylemek gerekirse, bambaşka bir dünya. Ama 2020 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olması Türkiye açısından, Türk yarışmacılar açısından bence avantaj. Bütün oklar bizim aleyhimize. Bu yüzden bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ben şuna inanıyorum. Bayanlarda iyi bir çalışma dönemi geçirdiyse milli takım, burada Tokyo Olimpiyatlarında başarılı olacağız. Ama iyi bir çalışma dönemi geçirmemişse, verimli ve o dünya şampiyonasındaki performans aynı seviyede tutulmadıysa, psikolojikmen sporcularda rahat değilse, olimpiyatlarda da yine dikkat etmemiz gerekiyor. Hüsran yaşayabiliriz. Bu yüzden 2020 Tokyo Olimpiyatlarında gerçekten özellikle de boksta birden çok madalya alabileceğimize inanıyorum. Özellikle de bayanlarda. Tabi boks bu hiç belli olmaz. Bayanlardan beklerken erkeklerden madalya gelebilir. Renginin belki gümüş olabilir. Belki altın olabilir. Bunu bilmiyoruz. Bu yüzden inşallah sporcular antrenmanda nasıl çalıştıysa veya bundan önceki resmi maçlarda nasıl iyi maçlar attıysa aynı şekilde bunu olimpiyatlarda taşır ve Türkiye'nin yüzünü güldürürler ve kendi gelecekler açısından da olimpiyatta alınan bir madalya altın değerindedir. Çünkü önemlidir. Hayatları kurtarır. Çünkü hem ülkesine çok büyük bir gurur yaşatacak hem de çok güzel ödül alacak ve o ödülle de tabii ki ileriki hayatını çok rahat bir şekilde devam ettirebilecek. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında tabii birçok branş var. Ben sadece boksun üzerine konuşuyorum. Çünkü benim
yıllarca içinde olduğum branş boks ve boks harici diğer branşlar hakkında çok fazla konuşamam. Zaten birkaç branşta çok iyiyiz. Özellikle de güreşte ve yine jimnastikte son zamanlarda sıçramalarımız var. Bayanlarda, erkeklerde. Bu yüzden yine dediğim gibi Türkiye olimpiyatlarda çıtasını her zamankinden daha fazla yükseltecek. Çünkü en çok katılımı bu sene ikinci kez bu sene başardık. Bu yüzden umut vaat ediyor olimpiyatlar. Olimpiyatlar şöyle baktığımız zaman bütün yarışmalar içerisinde Avrupa, dünya veya birçok yerde işte oyunlar oluyor uluslararası. Onların en üstünde olan bir yarışma olimpiyatlar. Burada dediğim gibi her sporcu kendisini göstermesi gerekiyor. Her sporcu boksunun kalitesini, gidişatını göstermesi gerekiyor. Çünkü yaptığı kötü bir maç gerçekten onun belki ileriki kariyer açısından hiç de iyi olmayacak ama aldığı her bir maç onu bir basamak yukarı atacak. Buna da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii şöyle bir şey var. Şunu da açık bir şekilde söylemek gerekiyor. Olimpiyata katılacak sporcular gerçekten çok poflanıyor. Poflanma dediğim şöyle, onu çok yakın yürüyorlar, çok önemsiyorlar. Milli takım içerisinde olsun veya dışarıda olsun. Çünkü olimpiyat çok büyük bir organizasyon ve ülkemizi temsil edecekler. Bu yüzden onlara gerçekten çok önem veriliyor. Ben Akdeniz Olimpiyatlarına katıldım. Mini olimpiyat. Ama dediğim gibi böyle Tokyo Olimpiyatlara, büyük olimpiyatlara katılan arkadaşlar da vardı. İşte vizeyi alanlar. Onlara nasıl değer verdiğini ben milli takımın içinde bizzat gördüm. Ama şu gerçeği de bir defa söyleyelim. Olimpiyatlarda yaptığı kötü bir maç veya örnek vereyim beklenmedik bir yenilgi aldıklarında da aynı poflamayı göremeyecek. Normal sıradan vize almamış hali neyse aynı o şekildeki muameleyle karşılaşacak. Bunu da bilsin o arkadaşlar. Ama tabi sporcu, milli sporcu her antrenörün, herkesin gözünde değerlidir. Değerli olmaya devam edecek. Ama dediğim gibi poflanma olayına gelirse o olmayacak. Tabi olimpiyatlarda birçok sporcu mücadele edecek, başarılı olmak için, altın madalya almak için. Bunların hepsinin aslında altında yatan bir şey var. O da psikoloji, stres. Önemli olan psikolojilerini, streslerini, heyecanlarını kontrol altında tutmaları. Tutanlar zaten olimpiyatta başarılı oluyor. Olimpiyatın zaten en çok sporcuları zorlayan o stres. Örnek vereyim, benim takım arkadaşlarım da vardı. Ben kendim de bizzat yaşadım. Yani beklemek insanı gerçekten çok yoruyor. Şöyle mesela örnek vereyim. Maçınız olimpiyatlarda 2 gün sonra veya 3 gün sonra. Örnek bugün tartıya çıktınız diyelim. Hemen akşam maç olsa çok daha iyi olacak. Hani maçı bekliyorsun. Ülkeni temsil etmek için omuzlarında bir yük. Ülkenin temsil edeceğin için o sorumluluğu ağır bir şekilde hissediyorsun. Bunun için de olimpiyatlarda o stresle bir de o baskıyla dövüşmek gerçekten insanı bir tık daha geri düşürüyor. Bunu da olimpiyatlarda bazı yarışan arkadaşların üzerinde gördük. Yine görmeye devam edeceğiz. Ama o baskıyı, her şeyi olumlu yöne çevirenlerin stresi, heyecanı gerçekten başarılı olduğunu gördük. İyi de performans sergilediğini gördük. Tabi burada iş hocalara düşüyor. Hocalar iyiyse, bu işte sporcuyu iyi motive edebiliyorsa, onları iyi konsantre ederse, işte maçı böyle olimpiyatı çok normalleştirirlerse, böyle o sakinliği, üzerindeki o sakinliği sporcuya da geçirirse, doğal olarak biz burada olimpiyatlarda gerçekten bu zamana kadar yaptığımız başarıların üzerinde başarı getireceğiz. Boksta gelecek her bir madalya veya olimpiyatlarda diğer branşlarda gelecek her bir madalya o branş için gerçekten çok önemli. Altın değerinde. Bu yüzden o arkadaşların kendi federasyonlarının daha iyi
büyümesi için ve daha gelişmesi için oradan madalya alındığı zaman, örnek vereyim, boksta, jimnastikte veya farklı bir dalda, ona devlet daha çok önem veriyor. Daha çok üzerine düşüyor. Bu yüzden de inşallah her sporcu olimpiyatlarda üzerine düşeni fazlasıyla yapar. Madalyalarla dönerler. Hak ettiğini alır. İnşallah bizim duamız bu. Olimpiyatlardan hiçbir sporcu madalyasız dönmesin. Çünkü gerçekten büyük emek var. Olimpiyata kadar o sporcuların yaptığı o antrenmanlar, o zorluklar, kilo düşmeleri ve birçok şey, işte nasıl söyleyeyim, yaptığı maçlar, yaşadığı stresler, hepsi dediğim gibi olimpiyat için, olimpiyat sporun zirvesi. O zirveye ulaşmak herkese nasip olmaz. Ulaşan arkadaşlar da gerçekten çok şanslılar. Tabi şöyle de bir şey var. İşin bu yanını da söyleyelim. Olimpiyata sadece katılmak mı? Katılan birçok da insan var. Ama önemli olan olimpiyatlara gittiğinizde gittiğinizin hakkını vermek. Yani o mücadeleyi çok sağlam vermek. Tabii kaybedenler olacaktır, yenilenler. Önemli olan burada o mücadeleyi göstertip o emeklerinin karşılığını, o çok ağır antrenmanların meyvelerini o olimpiyatta insanlara göstermeleri, yani alması daha önemli. Çünkü düşünün, o kadar emek vermişsiniz, o kadar yorulmuşsunuz. Olimpiyata katılmak için, işte vize almak için elinizden geleni yapmışsınız. Olimpiyatta çok kötü bir maç atmışsınız. İşte bu da sizin açınızdan çok üzücü bir olay. İnşallah hiçbir sporcu bu şekilde bir anı yaşamaz. Gerçekten hiç de iyi değil. Çünkü ben de yaşadım, biliyorum. Tabi olimpiyatlarda önemli olan sakatlık ve yaşanılacak bir sağlık sorunu, hastalık, bunlar da çok önemli. Sporcular özellikle de kendilerine çok dikkat etmesi gerekiyor bu konuda. Örnek vereyim, soğuksa sıkı giyinmesi gerekiyor. Örnek vereyim, klima açmaması gerekiyor. Bunların hepsine dikkat etmesi gerekiyor ki başarılı olsun. Örnek vereyim, kimsenin elinden bir şey yememesi gerekiyor. Suda içecekse suyun kapağının kapalı olduğuna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü olimpiyatlarda da tabi birçok şey dönebiliyor. Yasaklı maddeler var. Tabi bunları kullanılmaması gerekiyor sporcular. Bu konuya da özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Düşünün ki olimpiyatlarda madalya aldınız. Belki suyunuza veya içtiğiniz bir şeye bir ilaç katıldı. Doğal olarak yasaklı bir madde sizde bulunduğu zaman doğal olarak o madalya sizden geri alınıyor. Bu da gerçekten bir sporcu için çok acı ve çok kötü bir şey. Buna inşallah hiçbir sporcu bu şekilde bir şeyle karşılaşmaz. Daha önce karşılaşanlar oldu. Hem spor hayatı bitiyor, hem insanların karşısında yani insanları kandırdığı için, bir başka sporcunun hakkına girdiği için doğal olarak insanlar bu tarz kişileri çok ağır tepkiler göstertebiliyor ve tavır alabiliyor. Şimdilik olimpiyatlar hakkında söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Özellikle de boks alanında kendi branşımla ilgili. Umarım bu videoda biraz aydınlatıcı, açıklayıcı olmuştur. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bilgilendirici videolar. Hoşça kalın. Boksun özünü anlatmaya, boksu anlatmaya, sporu anlatmaya her zaman devam edeceğim. Unutmadan kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Canlı yayınlarda sorularınızı, boksla ilgili sorularınızı her zamanki gibi cevaplıyorum. Bundan sonra da cevaplayacağım. Şimdilik bu kadar. İyi günler.